Merhaba. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en travmatik ve tartışmalı olaylarından birine, Sivas katliamına odaklanacağız. 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşananlar, üzerinden yıllar geçse de toplumsal belleğimizdeki yerini koruyor. Peki o gün Sivas'ta tam olarak neler yaşandı? Bu olay hangi koşullarda meydana geldi? Adalet arayışı nasıl bir yol izledi ve ne gibi sonuçlar doğurdu? Ve en önemlisi Sivas katliamı bize bugün ne anlatıyor? Gelin bu soruların yanıtlarını mevcut bilgi ve belgeler ışığında olabildiğince tarafsız bir bakış açısıyla adım adım inceleyelim. Sivas'ta yaşananları doğru anlayabilmek için öncelikle 1993 Türkiye'sinin genel atmosferine bir göz atmamız gerekiyor. O yıl ülkemiz siyasi ve toplumsal açıdan oldukça çalkantılı, derin krizlerin ve belirsizliklerin hakim olduğu bir dönemden geçiyordu. 1990'lı yıllar, Türkiye'de siyasi istikrarsızlığın belirgin olduğu, sık sık değişen koalisyon, hükümetlerinin görev yaptığı bir dönemdi. 1993 yılında da Türkiye, bir koalisyon hükümeti tarafından yönetiliyordu. Bu siyasi parçalanmışlık, devlet otoritesinde zafiyetlere ve toplumsal sorunlara etkin çözümler üretilememesine zemin hazırlayabiliyordu. Toplumsal açıdan bakıldığında ise 1980 askeri darbesinin ardından demokratik hak ve özgürlükler, özellikle de laiklik ilkesi üzerinde önemli tahribatlar yaşanmıştı. Bu durum toplumda var olan fay hatlarını derinleştirmiş, etnik ve dini temelli gerilimlerin artmasına neden olmuştu. 1993 yılı, Cumhuriyet tarihimizin en karanlık, en sıkıntılı dönemleri olarak nitelendirilmiş, siyasi suikastlar, faili meçhul cinayetler ve toplumsal şiddet olayları endişe verici bir şekilde artış göstermişti. Bu gergin atmosferde Sivas'ta düzenlenen Pir Sultan Abdal şenlikleri, Türkiye'deki önemli etnik dini gruplardan biri olmasına rağmen, kimlikleri devlet tarafından uzun süre tanınmayan Aleviler için büyük bir kültürel ve toplumsal öneme sahipti. Pir Sultan Abdal, Alevi inancında direnişin ve adaletin sembol isimlerindendir. Şenlikler Alevi kültürünün yaşatılması ve ifade edilmesi için bir platformdu. Ancak bu tür bir kültürel etkinlik, dönemin kutuplaşmış atmosferinde bazı radikal kesimler için hedef haline gelebiliyordu. İşte bu karmaşık siyasi ve toplumsal arka plan, Sivas'ta yaşanacak trajedinin fitilini ateşleyen unsurları barındırmaktaydı. Şimdi 2 Temmuz 1993 Cuma gününe gidelim ve Sivas'ta yaşananları adım adım takip edelim. Pir Sultan Abdal şenliklerinin 4.'sü Sivas'ta gerçekleştiriliyordu. Şenlikler için Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen, çoğunluğu Alevi ve sol görüşlü aydınlar, yazarlar, sanatçılar ve halk ozanlarından oluşan bir grup Sivas'taydı. Aralarında Aziz Nesin, Metin Altıok, Muhlis Akarsu gibi tanınmış isimler de bulunuyordu. Ancak şehirde gerilim yüksekti. Olaylardan 2 gün önce Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabına ve yazar Aziz Nesin'e atıfta bulunan Nesin hakkında Müslümanlarla adeta alay edercesine şehirde gezebilmektedir ifadelerini içeren bir bildiri dağıtılmıştı. Temmuz Cuma günü, Cuma namazının ardından bir grup Sivas laiklere mezar olacak gibi sloganlarla şenliklerin yapıldığı kültür merkezine doğru yürüyüşe geçti. Halk ozanları heykeli yıkıldı, valilik protesto edildi. Kültür merkezi içindeki arbede polis tarafından önlendi. Öğleden sonra ise sayıları giderek artan ve valilik raporuna göre akşam 18 itibarıyla 15.000 kişiye ulaşan saldırgan bir kalabalık, şenlik katılımcılarının konakladığı Madımak Oteli'nin etrafında toplandı. Şeytan aziz, kahrolsun laiklik, yaşasın şeriat gibi sloganlar atılıyordu. Grup önce otel önündeki araçları ateşe verdi, ardından oteli taşladı. Aziz Nesin, Ankara'daki Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'yü arayarak "Bizi kurtarın" dedi. İnönü, "Hiç merak etmeyin, gerekli tedbirler alınıyor" yanıtını verdi. Ancak yaklaşık 2 saat sonra Madımak Oteli ateşe verildi. Madımak Oteli'nde çıkan yangın ve yoğun duman sonucunda çoğunluğu Alevi aydın, yazar, ozan ve düşünürlerden oluşan 33 konuk, 2 otel görevlisi ve dışarıdaki saldırganlardan 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişi yaşamını yitirdi. Aziz Nesin'in de aralarında bulunduğu 51 kişi ise olaylardan ağır yaralı olarak kurtuldu. İtfaiye merdiveniyle kurtarılmaya çalışılan Nesin, bir görevli tarafından darp edilip kalabalığa itilmiş,
Ancak polis tarafından linçten kurtarılmıştır. Sivas katliamı sadece insan hayatlarının trajik kaybıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve entelektüel birikimine vurulmuş ağır bir darbeyle sonuçlandı. Madımak Oteli'nde hayatını kaybeden 33 konuk arasında halk müziğinin güçlü sesi Muhlis Akarsu ve eşi Muhibe Akarsu, şair Metin Altok, yazar Asım Bezirci, halk ozanı Nesimi Çimen, genç bağlama virtüözü Hasret Gültekin, şair Behçet Sefa Aysan gibi birçok değerli aydın ve sanatçı bulunuyordu. Onların yanı sıra aralarında 12 yaşındaki Koray Kaya ve 15 yaşındaki Menekşe Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda genç insan da bu vahşetin kurbanı oldu. Ayrıca 2 otel çalışanı da görevleri başında hayatını kaybetti. Bu kayıplar Türkiye'nin kültürel çeşitliliğinde ve entelektüel yaşamında derin bir boşluk oluşturdu. Sivas katliamının ardından en çok tartışılan konulardan biri, yazar Aziz Nesin'in olaylardaki rolü ve kalabalığı tahrik edip etmediği meselesi oldu. Aziz Nesin şenliklere davetliydi ve Salman Rushdie'nin Şeytan Ayetleri kitabının bazı bölümlerini yayımlamasıyla ve din üzerine eleştirel yorumlarıyla biliniyordu. Olaylardan önce basında yer alan "Nesin'in 1000 yıllık Kur'an'a neden inanayım?" şeklindeki ifadeleri bazı çevrelerde tepki toplamış ve gerilimi tırmandıran unsurlardan biri olarak gösterilmişti. Katliamın ardından özellikle bazı çevreler tarafından Aziz Nesin'in sözlerinin kalabalığı tahrik ettiği yönünde güçlü bir söylem geliştirildi. Bu söylem, olayların sorumluluğunu bir ölçüde Nesin'e yüklemeyi amaçlıyordu. Ancak bu tahrik iddiası birçok araştırmacı tarafından katliamın ciddiyetini azaltma ve sorumluluğu başka faktörlere yöneltme çabası olarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. Bir kişinin sözleri ne olursa olsun, kitlesel bir şiddet eylemini ve 35 insanın ölümünü meşrulaştıramaz. Sivas katliamının en çok eleştirilen yönlerinden biri, güvenlik güçlerinin olaylar sırasındaki tutumu ve müdahalesinin etkinliği olmuştur. Devlet Denetleme Kurulu raporunda, olayların yaşanabileceğine dair istihbarat olmasına rağmen yeterli güvenlik önleminin alınmadığı belirtilmiştir. Olaylar sırasında güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalede geç ve yetersiz kaldığı yönünde yaygın bir kanı bulunmaktadır. Kalabalığın oteli kuşatması ve yakması saatler sürmüş ancak etkili bir müdahale yapılamamıştır. DDK raporu polis, jandarma ve asker arasında koordinasyon eksikliği olduğunu, zor kullanma yetkisinin gerektiği gibi kullanılmadığını ve takviye kuvvet talebinin geç yapıldığını tespit etmiştir. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in "Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir" ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in olayı münferit olarak nitelendirmesi gibi açıklamalar kamuoyunda tepki çekmiştir. DDK raporu, katliamın önlenememesinde kamu yönetiminin ve güvenlik güçlerinin ciddi ihmal ve zafiyetleri olduğunu ortaya koymuştur. Sivas katliamının ardından başlayan hukuki süreç, zamanla karmaşık, tartışmalı ve birçok kesim için hayal kırıklığı yaratan bir nitelik kazanmıştır. Olaydan sonra 190 kişi gözaltına alınmış, 124'ü hakkında laik anayasal düzeni değiştirip din devleti kurmaya kalkışma suçlamasıyla dava açılmıştır. Yıllarca süren davalar sonucunda bazı sanıklara idam cezaları verilmiş, ancak bu cezalar daha sonra müebbet hapse çevrilmiştir. Yargılama süreçlerinde ağır tahrik indirimleri uygulandığı da belirtilmektedir. Yargı sürecinin en tartışmalı yönlerinden biri, çok sayıda sanığın firar etmesi ve haklarındaki davaların zaman aşımına uğraması olmuştur. Firari sanıklarla ilgili dava, 13 Mart 2012'de zaman aşımından düşürülmüştür. Eylül 2023'te ise haklarında ağırlaştırılmış müebbet istenen 3 firari sanığın davası da 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmüştür. Bu kararlar cezasızlık algısını güçlendirmiş ve büyük tepki toplamıştır. Sivas katliamının insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ve bu tür suçlarda zaman aşımının uygulanamayacağı yönündeki argümanlar mahkemelerce kabul görmemiştir. Dava sürecinde sanıkların avukatlığını yapanlar arasında daha sonra Adalet Bakanı olan Şevket Kazan gibi isimlerin bulunması da eleştirilere yol açmıştır. Sivas katliamı, üzerinden geçen 10 yıllara rağmen Türkiye'nin toplumsal hafızasında canlılığını korumakta
ve her yıl çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Her yıl 2 Temmuz'da, başta Sivas olmak üzere birçok şehirde anma etkinlikleri düzenlenmekte. Sosyal medyada "Ya unutmadım aklımda" etiketiyle katliamın unutulmaması için paylaşımlar yapılmaktadır. Katliamın yaşandığı Madımak Oteli 2010 yılında kamulaştırılmış ve Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülmüştür. Ancak bu dönüşüm mağdur aileleri ve Alevi örgütleri tarafından eleştirilmiştir. Birçok kesim, otelin bir utanç müzesi veya tamamen kurbanlara adanmış bir anma mekanına dönüştürülmesini talep etmekteydi. Merkezin girişindeki anı köşesinde katliamda ölen 2 saldırganın isminin de bir dönem kurbanlarla birlikte yer alması büyük tepki çekmiş, bu isimler daha sonra listeden çıkarılmıştır. Sivas katliamı, Türkiye'nin sanat ve kültür dünyasında derin yankılar uyandırmış, birçok sanatçıya ilham vermiştir. Katliamdan sağ kurtulan Hidayet Karakuş'un Şeytan Minareleri adlı romanı ve Ateş Mektupları adlı şiir kitabı, olayın travmasını birinci elden aktaran güçlü eserlerdir. Grup Yorum'un Gün Tutuşur, Mazlum Çimen'in Gittin Gideli, Edip Akbayram'ın Türküler Yanmaz gibi şarkıları katliamın acısını yansıtan önemli örneklerdir. Ayrıca Soner Yalçın'ın Menekşe'den önce ve Ümit Kıvanç'ın Çok Kötü Bir Şey Oldu gibi belgesel filmler de olayın görsel tanıklıklarını sunmaktadır. Sivas katliamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin modern tarihindeki kritik dönemeçlerden biridir. Olay, toplumda var olan derin fay hatlarını, azınlık hakları, dini aşırılık, laiklik ve demokrasinin kırılganlığı gibi temel sorunları acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Bitmeyen adalet ve hakikat arayışı, firari sanıklar, zaman aşımı kararları ve olayın ardındaki tüm bağlantıların tam olarak ortaya çıkarılamadığı yönündeki yaygın kanı, adalet arayışının devam etmesine neden olmaktadır. Sivas katliamı gibi travmatik olaylarla dürüst ve tarafsız bir şekilde yüzleşmek, toplumsal iyileşme ve gelecekte benzer trajedilerin önlenmesi için elzemdir. İnsan Hakları Derneği'nin bir hakikat komisyonu kurulması çağrısı bu gerekliliğe işaret etmektedir. Sivas, hoşgörüsüzlüğün, nefretin ve cezasızlığın nedenli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin acı bir hatırlatıcısıdır. Unutmamak, tekrar etmemenin ön koşuludur. Bu acı olayı hoşgörüsüzlüğün, nefretin ve cehaletin nelere mal olabileceğini unutmamak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için hepimize düşen bir görevdir. Bu noktada Sivas'ta hedef alınan ve o cehennemden yaralı kurtulan Aziz Nesin'in belki de tüm bu yaşananların anlamsızlığına ve geride bırakılması gereken en güzel mirasa işaret eden şu sözlerini hatırlamak anlamlı olacaktır. Bırak olmasın mezar taşımız, bir okul bahçesine gömsünler bizi, çocuklar koşsun üzerimizde. Bu sözler, karanlığa karşı aydınlığın, nefrete karşı sevginin ve cehalete karşı bilginin en saf halini, çocuklarımızı ve onların geleceğini işaret eder. Sivas'ta yitirdiğimiz aydınlar, sanatçılar ve gençler de eserleriyle ve düşünceleriyle bu aydınlık geleceğe birer tohum ekmişlerdi. Onların anısını yaşatmak, bıraktıkları yerden bu tohumları yeşertmekle mümkündür. Umarız bu video Sivas katliamının daha iyi anlaşılmasına, dersler çıkarılmasına ve en önemlisi bir daha asla böyle acıların yaşanmayacağı bir Türkiye idealine katkıda bulunur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.